Diş Rüzgarı'nda protez uzmanı, diş hekimi Doktor Melih Şengül'leyiz. Ben böyle açarken çeşitli hatalar yaptığım zaman Melih bir eğleniyor yerimde gözü var diyorum. Nasılsın? Çok iyiyim. Artık kamera arkasında anlatıyorum izleyicilerimize. Ben yapacak bir şey yok. Bizde gizli saklı yok. Yok tabii. Zaten program da öyle bir program oldu. Ne kadar güzel bir program oldu. Valla canlı yayın olduğu yapalım. gibi Ben abi. canlı yayın çok seviyorum aslında. Biraz daha böyle Sen biraz daha ısın. ustalaşayım. Ya bu arada bugün kıyafetiniz Sizin için özel giydim efendim. çok çok güzel. Bence Enerjimiz yüksek olsun dedik. olsun. Konularımız birbirinden güzel. Bugün eksik diş mi konuşacağız? Diş eksikliği mi konuşacağız? O eksik dişle böyle ne kadar gezmek zorundayız? Anında yapılabiliyor mu? Bir sürü konu var. Sen Evet. anlattıkça soracağım ben. Tabii diş eksiklikleri benim konum. Yani bir protez uzmanı olarak restorasyon ve restoratif diş hekimliği diyebileceğimiz bir alanda dişin kaybolan dokuları ya da kaybolan dişlerin rehabilite edilmesi. Burada tabii estetik kaygılar olur, fonksiyonel kayıplar olur. Diş eksikliği önemli bir konu. Çok. Hemen bazen işte bir dişin kaybının çok önemsenmediği, Ama nelere yol açıyor ya bakarsan. tabii onun komşu dişlerinin o bölgeye doğru devrilmesi, karşı dişin uzaması, oradaki kemiğin erimesi. Çünkü bizim çene kemiğimiz dişleri tutmak için var ve dişler çekildikten sonra o gerek kalmadığı için eriyor. Daha sonra da oraya Diş yapmak zor oluyor. zor oluyor. Yani implant yerleştireceğiz mesela. Onu dişi çektiğimiz anda mümkünse yerleştirdiğimiz zaman oradaki o volümü, yani kemiğin ve diş etinin hacmini korumuş oluyoruz. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi şey gibi olmasın. Biraz arkadan tabii ben doğal olarak bir sizin gibi izleyici gibi soruyorum sorularımı. Birçok yerde şunu görüyorsun. Mesela diş çekiyorlar, yok iyileşsin diye bekleniyor ve o insan hem orası dişsiz hem böyle görsel olarak mutsuz. Çok geziyor. Şu an mesela annem böyle bir şey yaşıyor yani. Görüyorum. Orada diş yok. Ya bu eskiden biz de öyle yapıyorduk. Öyle biliniyordu. Tamamen diş çekildikten sonra oranın iyileşmesi bekleniyordu önce. Sonra bir implant yapılacaksa, implant yerleştirecekse, ki implantlar yapay köklerdir aslında. Onun yerleştirilmesinde iyileşmiş bir yerde, bölgede implant yerleştirildi. Tekrar implantın kemiğe kaynaması bekleniyordu. Sonra diş yapılıyordu. Tabii implantın yapısı sonuçta bir vida gibi bir yuvarlak bir çapı var. Belirli genişliklerde, yani yaklaşık 3 mm ile 5 mm arasında bir çapları olan bir vida. Ama dişlerin kendisinin kemiğin içinden, diş etinin içinden bir çıkış profili var. Kimisi daha böyle bir böbrek şeklinde form olarak, kimisi daha üçgen formda. Böyle yuvarlak değil. Dolayısıyla o dişi çekip oranın iyileşmesini beklersek, sonra implant yaptığımızda yapılacak diş böyle yuvarlak bir platformdan çıkan. Dolayısıyla estetik olarak o diş etinden çıkışı tam da imite edilemiyor. Tam taklit edemiyoruz o zaman ağızdaki biyolojik doğal olanı. Biz zamanla da son yıllarda gitgide daha artan şekilde dişleri çektiğimiz anda implantın konması ve oraya yapacağımız geçici bir şekillendirici bir üst yapıyla, kapakla o diş etinin formunu, kendi önceki çekilen dişin nasıl çıkıyorsa oradaki form, o forma göre hemen kişisel olarak yapıyoruz ve o şekilde iyileşmesini bekliyoruz. O zaman yapılan diş, implantın üzerine yaptığımız daimi diş aynı o doğal çıkışı korumuş oluyor ve estetik olarak çok daha başarılı sonuçlar veriyor. İmplantı beklemekten ziyade implanta doğru fonksiyonel kuvvetlerin gelmesi aslında iyileşmeyi de arttırıyor. Çünkü ya kemik iyileşmesi böyle bir şey. Örneğin işte bacağın kırıldığında, kolun kırıldığında eskiden hiç kıpırdatmazlardı, hatta hiç yatırırlardı iyileşene kadar. Şimdi mesela hemen bastırıyorlar. Hemen yürütüyorlar. O zaman yani doğru bildiğimiz yanlışlar haline mi geliyor? Bilgi de değişiyor mu? Çünkü basmazsa, hep yatarsa kasları eriyecek. Yıllarca mı öyle gitmiş tedaviler? Yanlış mı biliyormuşuz? Yoksa Yani daha iyisini mi buluyoruz yaşadıkça? Evet, aslında öyle. Yani daha güvenli mi? Belki evet, daha güvenli, hiç onu üstüne kuvvet vermemek gibi algılanıyor. Ancak Ama bir taraftan tembelleşiyor orası değil mi? şartlar uygun olursa
Orada tabii aşırı kuvvetlerden bahsetmiyoruz. Yani dengeli bir kuvvet gelmesi orada iyileşmeyi arttırıyor ki daha hızlı iyileşiyor, daha güçlü oluyor. Ve bir de dediğim gibi o yapıyı korumuş oluyorsun. Yani dokuyu kaybetmeden o doku üzerine olduğu formda implant üstü restorasyon yapma fırsatı veriyor bize bu. Bu teknoloji çok ilerledi artık. Acayip müthiş aletler var. Mesela implantta da şeyleri görmüştüm. Sadece robot şeylerle implant yapma olayları var. Hani sanki diş hekiminin eli değmeden gibi şeyler var. Var öyle çalışmalar, denemeler var. Ancak Sen kendi yaptığını daha mı sağlıyorsun cerrah arkadaşlarınla beraber? yani ameliyat biz bir ameliyat planladığımız zaman öncelikle implantı nereye yapacağız, nasıl planlayacağız, kemiğin hangi bölgesine, hangi açıyla, hangi uzunlukta implantlar, hangi genişlikte implantlar, bunları hep görüntülemelerden sonra tomografilerde planlıyoruz. Eğer komplike bir vakaysa rehberler hazırlanıyor, guide diyoruz biz onlara. O bize üstünde böyle yuvalar var. O matkap ucunun ne kadar ilerleyeceğini, hangi bölgeye gideceğini bize zaten planlanmış olduğu için diş etini bile açmadan hemen diş etinin üzerinden implantlar yapılabiliyor. Çok daha konforlu geçiyor hastalar için. Ama robot meselesi yani biz orada olmak durumundayız sonuçta. Tabii o canım. implantı yerleştirmek durumundayız. Dolayısıyla bizim elimizle bir takım rehberlerle yaptığımızdan daha iyi bir sonuç vermeyecek robotun yaptığı diye düşünüyorum. Yani bir de sen hasta olarak mesela doktoruna mı güvenirsin daha çok yoksa bir robota kendini bırakır mısın? Yani ben şimdi tabii ki iyi bildiğim, emin olduğum doktoruma güvenirim. Ya gelecekte Ve bunlar gelecek olacaktır. nereye gidiyor belli değil. Çok enteresan Yapay yerlere gidiyor zekalarla yapay zeka. bunlar olacaktır. Çok mikronluk tedaviler, çok hassasiyet içeren böyle bir implant ameliyatları robotlarla olacaktır. Tabii ki bunları yine biz planlayacağız. Yine diş hekimleri kontrolünde olacaktır bu süreç. Ancak biz o ameliyat ortamında cerrahisi, protezi biz ekip olarak kendimizin yaptığı çalışmalar hala devam ediyor. Biz burada şunu önemsiyoruz. Aslında implantın nasıl yapıldığının da çok önemi yok. Hastalar bizden implant istemiyor ki, gelip de implant yaptıracağım demiyor ki. Hastalar diş istiyor. Dişi eksik. Oraya ne? Boşluk var orada. Yani tamamen bütün ağzında hiç diş kalmayabilir. Bütün Ya dişler onu çekilecek soracaktım. olabilir. Mesela Allah korusun bir trafik kazası geçiriyor. Bütün dişler dökülüyor. Hasta Ya da geliyor. diş eti hastalığından ötürü. Ya da başka bir şey Evet. oluyor. Yani o zaman geldiğinde mesela hani bir çenesi şeyi oturduktan sonra oraya bütün full implantla baştan bir ağız dişle donatılabiliyor mu? Evet. Yani şöyle biz ilk başta bir planlama yapıyoruz. Biz tasarım hastada nasıl bir diş yapısı belirleyeceğimizi belirledikten sonra o bir geçici protez elde ediyoruz. O elimizde hazır oluyor. Ameliyata girdiğimizde şunu mesela yapıyoruz. Diyelim bütün dişleri çekildi o an. Çekildikten sonra implantlar yerleştirildi. En az 4 tane, bazen 6 tane. O yerleştirildikten sonra da o implantlara tutunan bütün ağız, tüm dişlerin sabit bir şekilde diş etleriyle uyumlu şekilde hastaya o an ameliyattan hemen sonra takıyoruz. Ve bu bizim %90 üzerinde Bu büyük yaptığımız konfor ama. tedavi şekli bu. Bir kere burada çok faktör var. Psikolojik faktör var. Yani bir hastanın bütün dişleri çekilip evine öyle dişsiz gitmesi bir travma yaratıyor. Yani bu insanlar Yani düşünsene üzerinde. yemek yiyemiyorsun, sadece sıvı besliyorsun, bütün vücudun Duygusal bedeni, her bir şey- travma yaratıyor en başta. Yani ama bedensel, fiziksel bir travma da var Evet. orada. Bir de o dişlerin hiç kaybedilmemiş hissiyatı. Eve gittiği zaman çok daha güçlü bir yapıyla yemek yiyebilmesi. Yani yemek yiyebilecek, görüntüsü bozulmayacak. Bunu %90 üzerinde yapabiliyoruz artık günümüzde. Ve dediğim gibi doğru yapıldığında doğru fonksiyonla o implantlar da daha iyi iyileşiyor. Ve biz daimi dişleri artık yumuşak dokular, yani diş etleri de tamamen iyileşip artık o vidaları tekrar sök tak yapabileceğimiz noktaya gelene kadar ki 3 ay gibi bir süreden sonra gönül rahatlığıyla artık hiç anesteziye bile bir daha gerek kalmıyor. Şimdi onu söyleyecektim. Mesela bir sürü alan var tamam ama mesela bir diş doktoruna gittiğinde anestezisi oluyor, bir şey oluyor. Böyle bir sonuçta gününün bir kısmını etkileyen bir şey oluyor. Yani bu dediğin gibi bu hızlı bir şekilde çözüme Evet. ulaşıyorsa insanlar için acayip büyük bir konfor değil mi? Ya bu
benim birlikte çalıştığım 2 tane cerrah var. Mehmet Ali bizim yol arkadaşım diyebilirim. Mehmet Ali Güven. Bu cerrahi işlerde biz ekip halinde yapıyoruz tedavileri. Orada Mehmet Ali için cerrahisini, ben de sonra protez kısmını yapıyorum. Ama birlikte planlıyoruz tabii. Onun bir lafı vardır. Günümüz diş hekiminin sihirli değneği der. Bu immediat yükleme dediğimiz tedaviye. İmmediat hemen. Ya evet, yani hemen dişlerini çekip hemen implant konması ve hemen protez takılması. Kişiyi hiç dişsiz bırakmamak ve o kas fonksiyonlarının, kapanış ilişkisinin fonksiyonel şeyi, oradaki dinamik hareketleri devam ettirmek hastaya. Dolayısıyla tam bir iyileşme sağlamak oluyor. Öbür türlü dişsiz bıraktığı zaman o kaslar yeni bir şeye alışacak, bambaşka boşta kalacak. Bu ama yani hasta için de çok Tabii çok iyi bir müthiş şey. bir şey. Bir seferde de oluyor. Yani tek bir gününe anestezi alıyor, işlemler yapılıyor. Bir daha ondan sonra iğne de yapmıyoruz. Bütün o süreç bitene Bir kadar. kere de bir gününü harcıyorsun. Hayatındaki en büyük güzelliğe kavuşuyorsun. Sağlığa ve Evet, güzelliğe. her açıdan bizim için çok severek yaptığımız, büyük etki yarattığımız tedavi diyebilirim. Tüm ağız. Bu tek dişte de yapıyoruz ama. Vallahi yine gönlümüzü ferahlattın. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yani yapılamayacağını düşündüğümüz birçok şeyin yapılabileceğini burada Melih'ten öğreniyoruz değil mi? İmplant konusunda çok yanlış bilinenler var toplumda. Onları da başka bölümlerde konuşuruz. Yapalım o zaman. Peki teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bu değerli bilgilerine sağlık Ben diyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Gençlik Rüzgarı devam ediyor.